Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda farklı kullanıcı seviyelerine farklı yetkiler vereceğiz. Böyle bir çalışma yapacağız. Şöyle ki diyelim ki bir bakımcı var. Bu bir sistemde set değerlerini değiştirebilir ve sistemdeki değerleri görebilir. Fakat bir operatör var. Bu sadece sistemdeki değerleri gözleyebilir şeklinde bir ayarlama yapacağız. Siz tabi bu kullanıcı seviyelerini arttırıp farklı tanımlamalar da yapabilirsiniz. Kullanıcı sayısını da değiştirebilirsiniz. Öncelikle böyle bir sayfamız olsun. Bu sayfaya 2 adet buton ekleyelim. Bir tanesi bakımcıların girebileceği sayfalar olsun. Diğeri de operatör olsun. Bakımcı diyelim şöyle. Diğerine de operatör diyelim. Yani bu butona tıklayınca bakımcı sayfasına girebilelim ve girerken şifre istesin bizden. Buraya tıklayınca da operatörlerin girebileceği ayar sayfasına veya gözlem sayfasına girsin. Bakımcı her ikisine de girebilecek. Operatör sadece kendi sayfasına girecek. O şekilde bir yetkilendirme yapacağız. Dolayısıyla 2 tane form tanımlayalım daha. Bir tane daha. Evet, 2 tane form tanımlamış olduk. Şunun üzerine anlaşılması için bakımcı sayfası diyelim. Ya da farklı isimler verebilirsiniz. Ctrl C diyelim. Diğerine de yapıştıralım. Ona da şuna bakımcı sayfası dedik. Buna da operatör sayfası diyelim. Şimdi o zaman bir tane operatör sayfamız oldu. Bir de bakımcı sayfamız oldu. Bir tane de ana sayfamız oldu. Giriş sayfası veya ayarlar sayfası. Bakımcıya tıkladığımız zaman bakımcı sayfasına gitmesi için yönlendirme yapalım. Bakımcı butonunu seçtim. Sağ taraftan butonun özelliklerine gidiyorum. Buradan push butonundan şuradan sayfaya git seçeneğini seçiyorum. Pardon, push butonunu seçmiyor. Altından seçiyorum. Şuradan sayfaya git diyorum. Sayfanın numarası ise indeks numarası ise 1 numaralı sayfa. Çünkü ilk sayfamız 0. Sonraki 1 numaralı sayfa. 1 dedim buna da. Operatör için de aynı şeyi yapıyorum. Push butonun altındaki sayfaya gidiyorum. Sayfaya git seçeneğini seçiyorum. Buradan da indeks numarası 2 olacak. Böylece bunu yükleyince artık ilgili sayfalara geçmesi lazım. Bir deneyelim isterseniz. HMI cihazıma yüklüyorum. Buradan online simülasyondan da bakabilirim. Geldi online simülasyon sayfam. Bakımcı sayfasına gittim. Bakımcı sayfasına geldik gördüğünüz gibi. Fakat ana sayfaya dön koymadığımız için dönemedik. Operatörü de test edelim. Evet, ona da gidiyor. O zaman bu diğer 2 sayfaya da birer ana sayfaya dön butonu koyalım. Bir adet push buton alıyorum yine buradan. Şuraya koyalım, aşağıya. Ana sayfa diyelim üzerine. Ya da ayarlar sayfasına ismini verirsek. Ana sayfa mı diyelim acaba? Evet. Bunu da buradan gidiyorum yine push butonun altındaki seçenekten. Ana sayfayı seçiyorum. Bunu kopyalıyorum. Diğer formuma da yapıştırıyorum. Böylece artık bu kısmı bitirmiş oldum. Tekrar simüle edelim. Bakımcı sayfası ana sayfa, operatör sayfası ana sayfa. Böylece bu kısmı bitirmiş olduk. Tabii ki bu sayfalarda farklı şeyler tanımlayacağız. İşte birinde ayarlar olacak, giriş değerleri olacak. Diğerinde de sadece gözlem kısmı olacak operatörde. Onu yapabiliriz. İsterseniz hatta tanımlayalım veya bir sonraki aşamada tanımlayalım. Şimdi önemli olan şu kısmı yetkilendirmek ve şifrelendirmek. Yani buna bir kullanıcı seviyesi eklemek. Bunu yapabilmek için seçeneklere gidiyoruz. Kullanıcı seviyesi ekle butonunu tıklıyoruz. Erişim seviyelerine gidiyoruz. Buradan ekle diyoruz. Öncelikle bakımcı diyelim. Bakımcı seviyesi olsun. Bir tane daha ekleyelim. Ona da operatör diyelim. Ya da kullanıcı diyelim. Kullanıcı seviyesi dedik. Ve uygula diyoruz. Daha sonra gruplar oluşturalım. Bunlara grup ekle diyoruz ve bakımcılar diyoruz. Bir grup daha ekleyelim. Kullanıcılar diyelim. Evet.
Şimdi buradan bakımcı yetki seviyesine sahip olsun. Kullanıcılar da kullanıcı yetki seviyesine sahip olsun. Bakımcılar hem bakımcıların sayfalarına hem de kullanıcıların sayfalarına girebilsin, yetkili olsun. Kullanıcılar ise kullanıcı olmamış, kullanıcı olmuş. Şöyle düzeltiyorum. Evet, önemli değil. Sadece kullanıcı yetki seviyesine sahip olsun. Uyguladık. Ve en sonunda kullanıcıları tanımlayalım. Buraya birçok kullanıcı tanımlayabiliriz. Bakımcı Ali diyelim mesela. Gidelim bakımcı Ali'ne bir şifre verelim. 1, 2, 3 olsun hepsinin şifresini. Kullanıcı bakımcılara seçiyoruz. Ali'yi bakımcılara ilave ediyoruz. Kullanıcı ismi görünsün ekranda. Kullanıcı ekliyoruz. Bakımcı Veli olsun bu da. Okey. Buna da yine bir şifre veriyoruz. Ve bunu da bakımcı olarak tanımlıyoruz. Bir tane de kullanıcı ekleyelim. Kullanıcı Salih olsun bu da. Okey. Ona da bir şifre verelim. Bu da kullanıcıları ekliyoruz burada. Ve uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi bunu HMI'ye yükleyeceğiz. Fakat HMI'ye yüklerken bir kereye mahsus. Şuradan HMI kısmına gidiyoruz. Şuradan daha önceden böyle tanımlı kullanıcılar varsa onları silmesi için onay ve soru seçebiliriz. Ya da evet seçebiliriz ki hacklenmeye karşı değişiklik yapmaya izin vermiş olsun. Yani normalde bu kullanıcıları tanımladığımız zaman HMI içinde kalıcı olarak saklanıyor. Yenilerini eklediğimiz için biz bir defaya maksat bu logları silmesini sağlıyoruz bu şekilde. HMI cihazına yükle diyoruz. Şimdi yükleme işlemimizi gerçekleştirdi. Hatta şöyle yükleme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini de buradan göreceğiz. Şöyle VNC'den bağlanalım. 1, 2, 3 mü demiştik acaba şifreye? Değilmiş. VNC ile şu an A'dan bağlanıyorum panelime. Evet. Şu an panelimin ekranını da burada görmüş oluyorsunuz. Evet, birebir üzerinden, panel üzerinden test etmiş oluyoruz. Şu an panelden ben dokunduğumda da aynı şekilde burada ekranda da görüyorum. Şimdi gidelim yine programımıza. Bu kısmı tanımlama kısmını bitirdik ve geldik butonlara atama işlemine. Bakımcı butonunu seçiyorum. Sağ tarafa gidiyorum. UAC seviyesine bakımcı diyorum. Altını da default değil. Buradan Show Login seçiyorum. Operatör kısmına gidiyorum. Yine özelliklerden kullanıcıyı seçiyorum. Operatörü kullanıcı demiştik aynı zamanda. Buradan da yine Show Login'i seçtik. Böylece tanımlamış olduk. Ancak bir şey tanımlamadık. Onu da göstereyim. Seçeneklere gidiyorum. Kullanıcı seviyesine gidiyorum. Ayarlara gidiyorum. Şurada en altta süre var görüyorsunuz. Ne kadar kullanılmazsa logout olsun. Yani kullanıcı sürekli bunu şey yapamasın. Açık kalmasın. Diyelim ki bakımcı ayarını yaptı. Panelini oradan ayrıldı. Kaç saniye sonra tekrar şifre istesin. Bunu buradan seçiyoruz ve bu haliyle yüklüyoruz. HMI cihazıma yüklüyorum. Eğer bir hata yapmadıysak çalışması gerekir. Ben şimdi gidiyorum. Yine panelime bağlanıyorum. VNC üzerinden. 1, 2, 3, 4 şifrem. A'dan panelime bağlandım. Şu an benim panelimdeki ekranı burada görmüş oluyorsunuz. Uzaktan bağlantı yapmış oldum yani. Bakımcıyı tıklıyorum. Bakın kullanıcı isimleri geldi. Bakımcı Ali'nin şifresine giriyorum. 1, 2, 3 pardon. 1, 2, 3'tü galiba şifresi. Tamam dedim. Onaylıyorum. Böylece bakımcı sayfasına gidebiliyorum. Bakın geldim gördüğünüz gibi. Bakımcı aynı zamanda operatörün sayfasına da gidebiliyordu. Tıklıyorum. Hiç şifre istemeden gitmesi lazım. Gördüğünüz gibi gitti. Şimdi birazcık beklemem gerekir. Orada bir süre belirtmiştim. O süre sonunda logout olması lazım. Tekrar şifre istemesi lazım. Bir de operatörü deneyelim. Operatör bakımcıya girememesi lazım. Onu göreceğiz. Evet, operatör şifresiyle operatöre giriyorum şimdi. Operatör kimdi? Kullanıcı Salih'di. Şifremiz 1, 2, 3. Enter diyorum. Tamam diyorum. Bakın operatör sayfasına girebiliyorum. Bakımcı sayfasına giremiyorum. Tekrar deneyelim. 1, 2, 3. Enter diyorum. OK diyorum. Bakın bakımcıya almıyor beni gördüğünüz gibi. Dolayısıyla iki farklı kullanıcı seviyesi tanımlamış olduk. Ve test etmiş olduk.
Kullanıcı sayısını istediğimiz kadar arttırabiliriz. Seviyeleri de istediğimiz kadar arttırabiliriz. Bu mutlaka size gerekli olacaktır. Umarım sizler için bu çalışma faydalı olmuştur. Tekrar bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.